Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda beyaz lahanayla güzel bir tarif hazırladım. Tarif için 500 gram beyaz lahana kullandım. Yıkadığım beyaz lahanayı doğruyorum. Tarif pratik ve lezzetli bir tarif. Bu güzel lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm lahanayı doğradım, hazırladım. Tarif için bir tane kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanın kabuklarını soymuştum. Kuru soğanı da ince bir şekilde doğruyorum. Yazdan kış için sakladığım, dondurucudan çıkarttığım bir tane kapya biberi de tarif için kullanacağım. Sizler de benim gibi yazdan biberlerinizi dondurucuda saklarsanız büyük kolaylık olur. Şu an hem yeşil biber hem de kapya biber çok pahalı. Biberi de küp küp doğruyorum. Tarif için 2 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları ince bir şekilde doğruyorum. 2 diş sarımsak kullanacağım malzemeler için yeterli gelecektir. Farklı lezzetler sevenler için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Hazırladığım yemeğin. Tüm malzemeleri doğradım, hazırladım. Sıra geldi bu güzel lezzeti pişirmeye. Tencere içerisine yarım kahve fincanı kadar zeytinyağını ekledim. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Zeytinyağı içerisinde kuru soğanı soteleyeceğim. Kuru soğanı biraz soteledikten sonra içerisine doğramış olduğum kapya biberi ilave ediyorum. Kuru soğan biraz da kapya biberle sotelenecek. İçerisine 2 diş doğranmış sarımsağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ilave ettim karışımın içerisine. Beyaz lahanaya domates salçası çok yakışmıyor, ekşi oluyor. Biber salçası tercih etmenizi öneririm eğer ki varsa. Doğramış olduğum beyaz lahanayı tencere içerisine ilave ettim. Üzerine 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre eklerseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Tüm malzemeleri 2 dakika kavuracağım. Beyaz lahana damar kısmını eklemediyseniz çabuk pişen bir sebzedir. Kara lahanaya göre 2 dakika sotelemek yeterli gelecek. Fırında da pişireceğim için lahana istediğim kıvama geldi. Yemeğin altını kapatacağım. Biraz soğumaya bırakacağım. Altını kapattım ve soğumaya bıraktım lahanayı. Yemek için bir sos hazırlayacağım. Bir tane yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine biraz çırptıktan sonra oda sıcaklığındaki 1 su bardağı sütü ekleyeceğim. Önce yavaş yavaş ilave edeceğim. Yumurtaya iyice süt karışsın diye. Birden eklerseniz süt ve yumurta ayrı ayrı kalabilir. Yavaş yavaş önce ekledim ki iyice yumurtaya süt karışsın, istediğim kıvamı alsın diye. Bir borcam içerisine
biraz soğuttuğum lahana yemeğini alıyorum. Tahta kaşıkla borcam içerisine dağıtıyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Hazırladığım sosu lahananın üzerine döküyorum. Hazırlamış olduğum sos lahana yemeğini bağlayacak, bir börek kıvamı alacak. Lahana yemeği fırından çıktıktan sonra 180 dereceli fırında 20 dakika lahana yemeğini pişireceğim. 20 dakika fırında pişen lahana yemeği çıkmaya hazır. Fırından çıkarttığım lahana yemeğinin üzerine 120 gram rendelenmiş kaşar ilavesi yapıyorum. Lezzetine biraz daha lezzet katmak için. Tekrardan fırına gönderiyorum. 7 dakika üzerindeki kaşar eriyene dek pişecek. Üzerindeki kaşar iyice eridi. Nar gibi kızardı. Fırından çıkartıyorum. Dilimlere ayıracağım bu güzel lezzeti. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu güzel yemeği sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Tam bir börek kıvamında lahana yemeği oldu. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz listeli tarifine. Börek kıvamında, lezzeti yerinde. Gördüğünüz gibi kesmesi bile kolay oldu. Güzel bir lahana yemeği kanalımda sizleri bekliyor. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.